Ben operatör doktor Serkan Zengin. 2007 Ege mezunuyum. Atatürk Üniversitesi ve 8 yıllık bir devlet deneyiminden sonra son 1 yıldır da İzmir'de özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Şimdi bel ağrıyan herkes fıtık değil tabii ki. Şimdi bir beyin cerrahisine ortalama 100 kişi müracaat ediyorsa bunun ortalama 85'i kas ağrısı deyip basit bir medikal tedaviyle, ilaç tedavisiyle toparlayıp evine gönderiyoruz ve bir daha o hastayla karşılaşmıyoruz. Ama geriye kalan %15'lik kesimde bel fıtığı oluyor. Bu %15'lik kesiminde ortalama %10-11'ini biz yine medikal tedavi, fizik tedavi veya alternatif algolojik tedavilerle tedavi edip ameliyatsız bir şekilde atlatabiliyoruz. Yani halk arasında yaygın olan her bel fıtığı ameliyat mı olacak sorusunun cevabı ortalama 100 hastanın %3'ü veya 4'ü ameliyat masasına yatmak zorunda kalıyor. Belimizde 5 tane omurga bulunur. Bu kemiklere omurg diyoruz. Bu omur kemiklerinin arasında yumuşak doku bulunur. Bizim fıtık dediğimiz hadise iki omur kemiği arasındaki bu yastıkçığın, destek yastıkçığının bulunması gereken yerin dışına çıkmasına biz fıtık diyoruz. Tabii tekrarlamasının sebebi şu, aynı yerden veya farklı yerlerden iki omurun arasındaki bu yastıkçık bulunduğu sürece tekrarlama olasılığı var. Bizim çıkaracağımız parça dışarıya bulunması gereken yerin dışına çıkan parça ve onun altındaki küçük bir kısımdır. Yani bir beyin cerrahisi ben sizin fıtığınızın %100'ünü aldım dediğinde ortalama bu parçanın %38-40'ını almış demektir. Bu yastıkçığın tamamını çıkarmadığımız müddetçe ki çıkarmamız da omur ve hastanın sağlığı için sakıncalı, buradan tekrar etme olasılığı veya farklı yerden tekrar etme olasılığı her zaman vardır. Ki bu olasılık, tekrarlama sıklığı hastanın kendine dikkat etmemesi, söylenenleri yapmaması veya genetik yatkınlığının fazla olmasından dolayı kaynaklanabilir. Vatandaşımızın en fazla korktuğu, çekindiği şey platin takılması veya vida takılacaksa ben ameliyat olmak istemiyorum diyor. Şimdi bel fıtığı ameliyatlarının artık kapalı, tam kapalı, endoskopik veya mikro cerrahi yöntemle yapılabildiği gibi birkaç seviye fıtığı olanda, omurga kanal darlığı olanlarda, belde kayması olanlarda, omurga kırığı olanlarda ne yazık ki platin vida takmak zorundayız. Platin vidanın buradaki görevi omurganın arka kısmındaki alınan kemik parçalarının tekrardan omurda bir destek oluşturması için omura takılan bir implant. Nasıl ki dişimize bir implant takılıyor, dolduruluyor dişin yere daha sağlam tutulması için. Bu da omurgamızın oradaki yükünü azaltıp füzyon dediğimiz kaynama olasılığını arttırmak için takılmış bir durumdur. Şimdi tabii ki her meslekte olduğu gibi deneyim bu konuda da çok önemli. Vaka sayısı arttıkça hastalarda oluşabilecek komplikasyonlar oranında ciddi oranda düşüyor. Ondan dolayı deneyimli bir elde yapılmasıyla birlikte artık teknolojik aletler de gelişti. Ameliyat esnasında nöronavigasyonun kullanılması, nöromonitör dediğimiz sinirlerin duysal iletilerinin alınabilmesi hastalar için ciddi bir konfor ve güvenlik, komplikasyon ihtimalini de minimalize etmede fayda sağlıyor. Her fıtık hastası ameliyatlık demek değildir. Bel ağrılarını basit tedavilerle geçiştirmek yerine ilgili bir cerraha veya uzmana gözükmelerinde her zaman fayda vardır. Çünkü erken safhada tespit edilen bir bel fıtığını medikal tedaviyle, fizik tedaviyle veya çok basit kapalı sistemlerle, lazer tedavisi, radyo frekans tedavi gibi tedavilerle ameliyatlık boyuta gelmeden tedavi edip ameliyatsız hastayı kurtarma şansımız çok yüksektir. Yani başta da söylediğim gibi 100 hastanın 95'ini, 96'sını biz ameliyatsız bir şekilde kurtarabiliriz. Yani onun için bel ağrılarını, bacak ağrılarını, boyun, sırt ve kol ağrılarını kendi başlarına geçiştirmek yerine ilgili uzmana müracaat etmelerinin hastanın ameliyat olma olasılığını düşürmede ciddi derecede katkısı vardır. Bel kayması iki omurun stabil bir halden bütünlüğünün bozulmasıdır. Bir omurun öne veya arkaya doğru hareketidir. Bu ya kalçamızdaki bir kemiğin doğuştan yetmezliğine, eksikliğine bağlı olarak gelişebilir veyahut bir travmayla, trafik kazası, yüksekten düşme veya bir darbeyle oluşabilir. Tabii kaymanın da evreleri vardır. Eğer ki ileri boyutta bir bel kayması varsa hastamızda uzun süre ayakta durmada, ayakta iş yapabilme kapasitesinde ve uzun mesafe yürümede ciddi derecede sıkıntı yaşar. Ondan dolayı da bu kaymanın sabitlenmesi lazım. İşte mesela bu kaymada platinsiz bir şekilde halletmek şu an için mümkün ve sağlıklı değildir. Onun için bu hastaya mecburen platin takılması lazım. Yani hekimin de hastaya platin önermesi gayet normaldir. Omurilik dar kanal. Burada da omuriliğin geçtiği bir kanal var kemik yapılardan oluşan. Hasta genetik yatkınlıktan dolayı veya yaşın ilerlemesinden dolayı veya kanalın içerisindeki bu fıtıkların kanalın içerisinde ilerlemesinden dolayı omuriliğin geçtiği kanal daralıyor. Yani genç yaşta veya sıkıntısız bir halde rahat bir şekilde omurilik kanal içerisinde
gezinirken işte halk arasında dedikleri kireçlenme, bel kayması veya sinir sıkışması, fıtığın siniri sıkıştırmasına bağlı kanalın daralmasından dolayı hasta uzun süre ayakta duramaz. Hasta der ki bize, ben doktor bey bundan birkaç ay önce çok uzun mesafeyi daha rahat yürüyordum. Benim yürüyüş mesafem yavaş yavaş daralmaya başladı. İlk etapta hasta belli bir mesafeden sonra oturma ihtiyacı, hatta çömelme ihtiyacı duyar. Hatta ilerleyen safhalarda büyük abdest veya küçük abdestte sıkıntılar yaşamaya başlar. Ayakta sabit durup iş yapabilme kapasitesi ciddi oranda düşer. Biz bunlara ilk önce 3 ya da 6 haftalık yine konservatif ilaç tedavisi, fizik tedavi öneriyoruz. Hastanın vereceği yanıta göre cerrahiye gidip gitmeyeceğine karar veriyoruz. Yani burada da aslında her omurilikteki kanal darlığı ameliyatlık boyutta demek değil. Biz hasta ne zaman ki 100 metre yürüyemez hale gelmiş, çekilen radyolojik görüntülemelerde kanal darlığı beklediğimizin kat ve kat altına indiyse, bu hastalarda da kanal darlığına sebebiyet veren fıtıklar ve kemik yapılar temizlenip yine temizlenen yere platin takmak mecburiyeti var. Bu şekilde ameliyat ediyoruz. Omurga bir insanın kolonudur, binanın kolonu gibi. Buna binen yük ne kadar fazlaysa bu yük hastalarda ciddi derecede oldukları ameliyattan fayda görme olasılığını düşürür birincisi. İkincisinde tekrar etmesini ve fıtığın nüksetmesini ve şikayetlerin artmasına sebebiyet verir. Bir kere omurgaya binen yükü azaltmamız lazım. Yani kilo vermemiz lazım. İkincisi omurgaya destek olan omurgamızın etrafındaki kasları kuvvetlendirmemiz lazım. Boynumuzdaki, sırtımızdaki, belimizdeki ve kalçamızdaki kasları ne kadar kuvvetlendirirsek, ona binen yük sayısı ne kadar azalırsa hastaların tekrar ameliyat olma olasılığı çok ciddi oranda azalır ve ameliyattan fayda görme olasılığı çok ciddi oranda artar. Bundan da ziyadesi ilk başta da söylediğim gibi şikayetleri başladığında geçiştirmek, alternatif tedavi yöntemleri kullanmak yerine tıp dışı uzman bir hekime müracaat ederlerse ameliyatsız bir şekilde biz bunu halledebiliriz.